Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size su dalgalarında yansıma konusunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi yansıma dediğimizde arkadaşlar bunu ışıktaki yansımayla arkadaşlar paralel anlatacağım. Işıkta biliyorsunuz bir ışık kaynağı bir aynaya gönderildiğinde aynaya şu şekilde normal çizerek arkadaşlar gelme açısını buluyoruz. Şöyle ben de çizmiş olayım. Şöyle aynaya dik olacak şekilde normal çiziyoruz. Burada arkadaşlar gelen ışının, şöyle gelen ışın diyelim. Şu da yansıyan ışın, şöyle ben de çizeyim. Şu kısım yansıyan ışın. Gelen ışın ile normal arasındaki açının adı gelme açısıydı. Yansıyan ışın ile normal arasındaki açı yansıma açısıydı. Ve arkadaşlar gelme açısı I ile gösterilir, yansıma açısı R ile gösterilir ve I eşittir R diyorduk. Şimdi arkadaşlar gelelim su dalgalarında yansımaya. Şöyle su dalgası geliyor ve yansıyor arkadaşlar. Yine şu geldiği yere ben de bir nokta koyayım şöyle. Şu geliş doğrultusu, yine bu I gelme açısı ve şu şekilde giderken arkadaşlar R yansıma açısı diyeceğiz. Ve normali çizdiğimizde arkadaşlar dikkat ederseniz ışıkta yansımayla su dalgalarında yansıma hemen hemen aynı özellikte meydana geliyor. Şimdi su dalgalarında yansımada arkadaşlar bu şekilde çarptı, aynı açıyla yansıdı diyeceğiz. Burada arkadaşlar unutulmaması gerekli olan şey şudur. Gelen dalgamız hangi ortamdaysa yansıyan dalgamız da aynı ortamdadır. Dolayısıyla burada arkadaşlar su dalgasının hızında bir değişim meydana gelmez. Yani ışıkta da aynısıdır. Işık hava ortamından aynaya çarpıyor, sonra tekrar hava ortamına dönüyor. Dolayısıyla ışığın hızında bir değişiklik meydana gelmiyor. Şimdi su dalgası ile ilgili olarak arkadaşlar bir dalganın üzerine şöyle burası K noktası, burası L noktası ve burası M noktası olacak şekilde böyle bir doğrusal dalga verildi. Bu dalganın arkadaşlar şöyle hız yönünü ifade ediyoruz. Ve burada arkadaşlar hızın ilerleme, daha doğrusu hız yönü dalganın kendisine diktir. Bunu yazmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dalganın hız yönü bu şekilde gelirken arkadaşlar normal ile yaptığı açı şurası gelme açısıdır. Şöyle gelme diye yazalım. Yine hızın normalle yaptığı, yani yansıyan dalganın hızının normalle yaptığı şu açı da arkadaşlar biliyorsunuz yansıma açısıdır. Peki burada ne demiştik az önce? I eşittir R'dir. Yani gelme açısı yansıma açısına eşittir. Peki bana her zaman gelme açısı olarak bu gelen dalganın normalle yaptığı bu açı mı verilecek? Hayır arkadaşlar. Şu şekilde dalgayı devam ettirelim. Şurası 90 derece. Şurada arkadaşlar yüzeyle yaptığı açı biliyorsunuz burası I ise normal yüzeye dik olduğu için şurası 90 eksi I oluyor. Burada bir üçgen meydana geldi arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 90 eksi i 90. Şuradaki açı da arkadaşlar yine i açısı oluyor. Yani bu ne demek? Dalganın kendisinin yüzeyle yaptığı açı, şu açı da yine aynı zamanda gelme açısıdır. Tamam, bunu unutmuyoruz. Peki gelelim şimdi öbür tarafa, yani yansıyan kısma bakalım. Şöyle devam ettirdim dalganın kendisini. Şöyle yüzeyle yaptı. Şu açıya bakıyorum arkadaşlar. Şurası yine 90 eksi R oldu. Normal çünkü yüzeye dikti. Şurası hız zaten dalgaya dik oluyordu. Buraya 90'ı yazdım. Şurası da arkadaşlar yine R oldu dikkat ederseniz. R yansıma açısıydı. Dolayısıyla dalganın yüzeyle yaptığı açı verilirse, yani şuradaki açı verilirse yine bize yansıma açısını vermiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yazalım. Yansıma açısı. Peki şimdi noktalara bakalım arkadaşlar. K noktasına baktığımızda, yani dalganın şu tarafında bir K noktası var. Bu aynı şekilde, yani dalga gelirken çarptı arkadaşlar ve yansıdı ya. Yine K noktası da çarptı, yansıdı ve nereye geldi? Bakın dikkat edin, şu noktaya geldi. L yine orta nokta yansıdı. Bu ortaya geldi. Şurası L noktası oldu. M'ye bakıyorum arkadaşlar. M geldi, çarptı. Şuradan şurası M noktası oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bize dalganın neresi K, neresi L, neresi M sorulduğunda bu şekilde dalga nasıl çarpıp yansıyorsa noktaları da çarpıp
yansıtacağız arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim. Derinliği her yerinde aynı olan diyor. Yani hızı her yerinde aynı. V eşittir sabitmiş arkadaşlar. Bir dalga L'nin de engellere şekildeki gibi gönderilen doğrusal KL atması önce 1'e çarpıyormuş, ardından 2 numaralı engelden yansıyormuş arkadaşlar. Yani önce buraya çarpacak, sonra diğerine çarpıp yansıyacak. Buna göre atmanın 2 numaralı engelden yansıdıktan sonraki görünümünü çiziniz ve yansıma açısını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi ışıktaki yansımayla su dalgalarındaki yansıma birbirine benziyor dedik. Şurada arkadaşlar dalganın hız vektörü şöyle dalganın kendisine dik ve hız vektörünü tıpkı ışık gibi yansıtıyoruz arkadaşlar. Işıktaki yansıma gibi. Şöyle geldi, diğer tarafa ilerledi ve arkadaşlar şurada 60 derece var. Şu kısım yine ne olacaktır? 60 derece olacak. Peki birinci yüzeye gelme açısı kaç derecedir? 60 mı? Hayır arkadaşlar, birinci yüzeye, bu yüzeye gelme açısı 60 derece değil. Hemen bu yüzeye dik olacak şekilde şöyle normali çiziyorsunuz. Şurası 30 derece oluyor. Şurası da 30 derece. Normalle yapılan açı bizim için gelme açısıydı. Unutmayalım. Dolayısıyla burası gelme açısıdır. Şurası da yansıma açısıdır. O zaman arkadaşlar bu yüzeye gelme açısı, birinci yüzeye gelme açısı 30 derecedir. Peki devamını alalım arkadaşlar. Şurası 60 oldu. Şurada arkadaşlar doğru açı 180, burası 70. O zaman burası 110 derecedir. Ve şurada dikkat ederseniz bir üçgen meydana geldi. 110, 60, 170. Burası kaç oldu? 10 mu kaldı 180'e? Evet, 10 kaldı ve bu şekilde ikinci yüzeyden de yansıması şurası arkadaşlar 10 derece ile olacak. Peki ikinci yüzeydeki gelme açısı nedir? Hemen şuraya arkadaşlar normalini çiziyorum. Burası 10 derece ise arkadaşlar 90'a tamamlayanı şurası 80 derece olacak. Yine burası 80 derece olacak. Yani gelme açısı normalle yapılan açıdır ve 80 derecedir. Peki dalgayı şu şekilde yerleştirdim. Dik olacak şekilde. Neresi K, neresi L onu bulmak istiyorum. Hız vektörü şöyle ilerliyor. Arkadaşlar K'dan başladım. K noktasını getirdim, duvara çarptırdım. Duvardan yansıdı. Şöyle geldi. Devam ediyorum. Ve dikkat edin, K noktası nereye geldi? Şuraya mı? Buraya K'yı yapıştırdım. L de hemen şurasıdır ama isterseniz takip edelim. L için yapmış olsaydık şöyle çarptıracaktık. Buraya gelecekti, sonra öbür yüzeye gelecekti. Ve yine yansıttıktan sonra hıza paralel olacak şekilde yansıtıyoruz. Şu nokta L noktasıdır arkadaşlar. Şöyle yüzeyin devamını aldığımızda arkadaşlar dalgayı şöyle devam ettirelim. Evet, diğer sayfaya geçiyor. Şurası 90, burası 10. Arkadaşlar şuradaki açı kaç olacaktır? 80 derece mi? Ne demiştik? Dalganın yüzeyle yaptığı açı da yine yansıma açısıdır arkadaşlar. Sorumuzun cevabı arkadaşlar yansıma açısı ve gelme açısı 80. Dalganın şekli de arkadaşlar şöyle olacak. Yani L yukarıda, K aşağıda olacak şekilde. Bir diğer sorumuz arkadaşlar derinliği her yerinde yine aynıdır diyor. Yani hız sabittir. Bir dalga L'nin de engellere şekildeki gibi gönderilen doğrusal KL atması önce X ardından Y engelinden yansıyor. Buna göre atmanın Y engelinden yansıdıktan sonraki görünümünü çiziniz ve yansıma açısını bulunuz. Arkadaşlar yine hızlıca yapalım. Şöyle gönderdim. Şurası 50 derece ise şurası yine 50 derece olacak. Burada arkadaşlar üçgenimizde 60, 50, 110. Şurası kaç olacak? 70 mi? Hemen 70'i yazdım. Ve yine arkadaşlar 70 ile şöyle yanla 70 yapacak şekilde, yüzeyle 70 yapacak şekilde yansıyacak. Dalganın şeklini şuraya koydum. Dik olacak şekilde arkadaşlar. Yani bu hız vektörüne dik olacak şekilde oluyor biliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar normalimi çizdiğimde normalle yaptığı açı kaç oluyor? 20 mi? Şöyle 20'ye 20 arkadaşlar. Dolayısıyla Y aynası değil tabii bu. Y yüzeyinden yansıma açısı şöyle yazalım. Yansıma 20 derece olacak arkadaşlar. Ve aynı şekilde yüzeyin devamını aldığımızda 90, 70. Burası arkadaşlar 20 derece olacaktır. Peki neresi K, neresi L? K'yı devam ettirdim, çarptırdım. K yansıdı, şöyle geldi. Ve yansıdıktan sonra K şuraya geliyor. Dolayısıyla L
üst taraf olacak arkadaşlar. Yani cevabımız şu şekil olacak. Yani dalganın şekli bu. Hızın yönü bu. 90 derece bu şekilde. Normalle yaptığı açı 20 derece ya da yüzeyle yaptığı açı 20 derece yansıma açısı olmuş olacak arkadaşlar. Yani şöyle çizecek olursak yüzeyle şöyle yansıyor. Şurası 70. Şöyle burası ne oldu? K oldu. Burası L oldu. Hız yönü V diye yazdım. Ve yüzeyle yaptığı açı şöyle 20. Şurada da arkadaşlar yukarı doğru normalle yaptığı açı da 20 derecedir. Yani hız vektörünün normalle yaptığı açı da 20 derecedir. 2010 yılında şöyle bir LYS sorusu sorulmuş arkadaşlar. Su derinliği değişmeyen bir dalga L'nin de t eşittir 0 anındaki konumu ve hareket yönü şekildeki gibi olan kale atmasının belirli bir t anındaki görünümü kesikli çizgilerle belirtilenlerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Hız vektörü şu. Ve biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu hız vektörünü ışık gibi düşünüp ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Dikkat ederseniz buraya şöyle normal çizgisini çizelim. 45 derece ile geliyor arkadaşlar. Yani bir kareyi ortalamış. Şöyle 45 diye yazalım. Yine arkadaşlar 45 derecelik açı yapacak şekilde şöyle yansıyacak, gidecek. Ve buradaki hız vektörü dalgayı arkadaşlar dikkat edin tam ortasında çizilerek veriliyor. Dolayısıyla KL'nin tam ortasında hız vektörü var. Peki devamına baktığımızda arkadaşlar 2, 3, 4, 5 ve 1 hangisinde hız vektörü dalganın ortasına gelecek? Tabii ki cevap 3 oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hız vektörü 3 numaralının ortasından geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu kale atmasının duvardan yansıma şekli 3'tür arkadaşlar. Buna göre cevap 3. Dairesel dalgaların düzlem yüzeyden yansıması diyelim arkadaşlar. Şöyle bir düzlem yüzeyimiz var. Düzlem yüzey. Ve bu düzlem yüzeye burada arkadaşlar bakın bu bir görüntü, bir fotoğraf çekilmiş. Bir kalem herhalde bu bir dalga kaynağı su içine batırılmış ve dalga L'nin dibinden görüntüsü çekiliyor arkadaşlar. Şu kaynak şöyle yazalım. Dalga kaynağı, kaynak ve dairesel dalgalar üretiyor arkadaşlar. Görüyorsun bu dairesel dalgalar yayılıyor. Ve burada duvara çarpmış arkadaşlar. Normalde çarpmasaydı şöyle bir şekil olacaktı. Yine devam eden dalga da yine şöyle bir şekil meydana getirecekti. Fakat burada düzlem yüzeyden dolayı böyle bir yansıma meydana geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar düzlem yüzeyde dalgaların simetrini alıyoruz diyebiliriz. Peki başka bir çözüm olarak ne diyeceğiz? Arkadaşlar nasıl biz bir düzlem aynaya baktığımızda kendimizi ne kadar mesela aynanın önündeysek aynı miktarda arkada görüyoruz biliyorsunuz. Şöyle görüntümüzü noktasal noktasal çizelim. Şöyle mesela bu benim görüntüm diyelim. Görüntü bu şekilde arkada arkadaşlar aynı miktarda ve simetrik oluyordu hatırlayalım. Burada da arkadaşlar dalga kaynağının engele mesafesi D ise bu D kadar mesafede arkadaşlar şurada dalga kaynağının görüntüsü. Kaynak görüntüsü. Peki bu D mesafesi nasıl bulunuyor? Arkadaşlar bu D mesafesi şu dik olacak şekilde yani şöyle diyelim dik olarak ne kadar önündeyse aynı miktarda o kadar arkaya gidilerek kaynağın görüntüsü bulunuyor. Peki niye çizdik bunu? Deniyor ki bu dalgalar hani yansıyan dalgalar işte bu görüntüden geliyormuş gibi yansır. Yani şurada arkadaşlar görüntüden geliyormuş gibi yansımıştır diyoruz arkadaşlar. Peki şu soruya bakalım. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga L'nin de X noktasındaki noktasal dalga kaynağından yayılan dalgalar düz engelden yansıyor diyor. Burada bir düz engel var. Buna göre yansıyan dalgaların merkezi hangi noktada bulunur diyor arkadaşlar. Yani siz bunu bir düzlem yüzey, bir düz ayna gibi düşünün ve bu kaynağın görüntüsünün yerini bulun diyor arkadaşlar. Yani bu yansıyan dalgaların merkezi ne demek? Yani kaynağın görüntüsünün yeri neresidir diye soruyor. Arkadaşlar ne demiştik? Dik uzaklık alacağız. Yani kaynaktan düzlem yüzeye dik uzaklık alacağız. Düzlem yüzey 45 dereceyle bulunduğuna göre buradaki arkadaşlar kaynak şu şekilde yine 45 dereceyle gelirsek
dik olarak gelmiş olacağız. Ne kadar geldik? Bir köşegen, yine bir köşegen kadar gideceğiz arkadaşlar arka tarafa. Dolayısıyla kaynağın görüntüsü M noktasıdır. Dalgalar buradan yayılıyormuş gibi yansıyacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Doğrusal dalgaların çukur yüzeyden yansıması. Arkadaşlar şimdi biz daha öncesinde çukur aynayı tanıdık. Çukur ayna. Ne yapardı? Çukur ayna arkadaşlar gelen ışınları şu şekilde paralel gelen ışınları ne yapardı? Bir noktada toplardı. Şöyle ve şu şekilde ve biz arkadaşlar bu ışınları topladığı noktaya odak noktası derdik. Ve biz güneş ışınlarıyla bunu yaptığımızda tam odak noktasında arkadaşlar büyük bir miktarda ışın toplandığı için biz bu noktaya bir tencere ya da bir şey koyduğumuzda bunu ısıtabiliyorduk arkadaşlar. Çünkü bu nokta çok sıcak oluyordu. Peki şimdi ben bunu şu şekli şöyle düşündüğümde arkadaşlar yani ben bu aynayı şöyle bir tam ayna olarak düşünsem, büyük küresel bir cam olarak düşünsem odak noktası neresidir arkadaşlar? Odak noktası bu küresel camın merkez uzaklığının yarısıdır. Yani şu şekilde aldığımızda bu küresel yüzeyin bir merkezi var ya, her kürenin bir merkezi var. Bu merkeze göre arkadaşlar odak uzaklığı yarı konumundadır. Yani şu uzaklık şu uzaklığa eşittir. Odak uzaklığının miktarı yani bu odakla ayna arasındaki mesafe merkez uzaklığının yarısıdır ya da yarıçapın yarısıdır arkadaşlar. Bunu optik konusunda gene göreceğiz ama bilelim ki merkez noktası odak noktasının 2 katı ya da odak noktası merkezin yarısıdır arkadaşlar. Peki merkezle ilgili olarak arkadaşlar ben şöyle bir tane küresel yüzey çizeyim. Küresel yüzeyin merkezinden yan yüzeye doğru bir yarıçap doğrusu çizdiğimde arkadaşlar bu yarıçap doğrusunun yüzeye dik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben bir çukur aynada merkezden aynaya doğru arkadaşlar ışın gönderdiğimde bakın merkezden gönderdiğimde tekrar gerisin geri döner. Çünkü bu ışın aynaya dik gelmiştir. Peki odaktan gönderdiğimde ne olacak? Odaktan gönderdiğimde paralel gidecek. Şöyle F yazalım. F'den gönderilince paralel gidiyor. Merkezden gönderince kendi üzerinden geri dönüyor. Çünkü arkadaşlar odaktan gönderince paralel gidiyor. Çünkü paralel gelen odaktan geçiyordu. Dolayısıyla odaktan gönderilen de paralel gidecektir. Peki su dalgalarında bu ne anlama geliyor ya da su dalgalarında bunu nasıl göreceğiz? Arkadaşlar su dalgalarında bir çukur yüzeyimiz varsa arkadaşlar bu çukur yüzeyimize doğrusal olarak gelen dalgalar, şöyle doğrusal olarak gelen dalgalar, şöyle diyelim bunların hız vektörleri şöyle. Dikkat ederseniz şöyle bir noktada toplanıyor. Su dalgalarının toplanma noktası burası. Peki biz bu şekilde toplanma noktası ile ilgili ne biliyoruz çukur aynada? Bu noktanın adı odak noktası. Peki dalga nasıl oluyor arkadaşlar? Dikkat edin önce iç bükey oluyor. Sonra dış bükey olup yayılıyor arkadaşlar. Yani çukur yüzeye gelen doğrusal dalgalar önce odaklanıyor sonra dış bükey olacak şekilde yayılmış oluyor arkadaşlar. Peki bu çukur yüzeye merkezden gelmiş olsalardı dalgalar, bu çukur yüzeye merkezden gelmiş olsaydı dalgalar, yani merkez noktası odak noktasından değil de şöyle F'den değil de merkezden dairesel dalgalar gönderseydik ne olurdu? Ne olması gerekiyor arkadaşlar? Merkezden gönderilen çukur aynaya merkezden gelenler tekrar merkezden geri geliyor ya. Yine su dalgalarında da merkezden gönderilen bu şekilde dairesel dalgalar yine ne yapacaktır? Tekrar merkezde toplanacak arkadaşlar. Unutmayalım. Doğrusal dalgaların tümsek yüzeyden yansıması. Arkadaşlar şimdi de gelelim tümsek aynaya. Tümsek ayna. Tümsek ayna ışığı dağıtır arkadaşlar. Şu şekilde paralel gelen ışınlar dağıtılır. Şöyle onların üzerinden geçmeye çalışıyorum. Şöyle ışını dağıtıyor. Şöyle gidiyor. Gelen ışın yine böyle gelen ışın şu şekilde dağılıyor. Peki hangi noktadan çıkıyor gibi dağılıyor? Hangi noktadan? Odak noktasından. Çukur ayna nasıl ışınları odak noktasında topluyorsa
tümsek aynada ışınları odak noktasından çıkacak şekilde dağıtır. Toplamaz, dağıtır diyoruz. Peki merkez noktası neresi arkadaşlar? Merkez noktası şurası. Buradaki merkez nokta arkada kalıyor arkadaşlar. Çünkü bu cam şöyle bir tamamlandığında böyle bir cam haline gelmiş olacak. Dolayısıyla merkez noktası da böyle bir noktada olacak. Neydi burada odak noktası? Merkez uzaklığının yarısı ya da yarıçap miktarının yarısı oluyordu arkadaşlar. Peki bunu tümsek yüzeyde, tümsek yüzey diyelim. Tümsek yüzeye gelen bu şekilde paralel olarak gelen su dalgaları ne yapacak arkadaşlar? Dağıtılacak. Şu şekilde. Ne dağılıyor burada dikkat ederseniz? Hızın yönü. Yani geliyor bu şekilde hız bu şekilde dağılmış oluyor. Peki hangi noktadan çıkıyor şeklinde dağıtıyor bunu? Tabii ki odak noktasından çıkacak şekilde dağıtmış olacak arkadaşlar. Yani doğrusal dalgalar böyle dağıldığı için dış bükey bir şekil halinde yayılmış olacak arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim. Derinliğin sabit olduğu bir dalga L'nde K ve L periyodik engellerine doğrusal bir dalga şekildeki gibi gönderiliyormuş arkadaşlar. Yani şu dalga şöyle L'ye doğru gönderiliyor. Buna göre dalganın yansıması sonucu oluşan son görüntüsü nasıl olur diyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve engellerin odak uzaklıkları kadardır. Yani şu mesafe çukurun odağıdır diyor arkadaşlar. Yine şu mesafe tümseyin odağıdır diyor. Peki ben buradan ne göreceğim arkadaşlar? Ben buradan paralel gelen dalga ne yapacaktır? Şöyle gösterelim. Paralel gelen dalga çukur yüzeye şu şekilde gelen dalga ne yapacaktır? Odak noktasında toplanacak. Şöyle gelsin. Odak noktasında toplandı. Yani iç bükey şekil oldu. Sonra dış bükey şekil oldu. Yani geldi. Şu şekil üzerinde de göstereyim tekrar. Şöyle toplandı bu odakta. Önce iç bükey şekil oldu. Sonra dış bükey şekil oldu. Peki bu dış bükey şekil devam ederken kime çarpacak arkadaşlar? Tümsek yüzeye mi? Tümsek yüzeye nasıl geliyor peki? Şöyle bir ilerleyen bir noktadan geliyor. Arkadaşlar tümsek yüzey daha da dağıtma eğiliminde. Dolayısıyla şöyle yukarı doğru dağıtacak. Şöyle dağıtacak ve şöyle bir noktadan, odaktan çıkmayacak arkadaşlar. Odakla tümsek yüzeyin kendisi arasındaki bir noktadan çıkacak. Ne zaman odaktan çıkıyordu? Tümsek yüzeyde ne zaman odaktan çıkıyordu? Paralel gelirlerse şu şekilde dalgalar paralel gelirse odaktan dağılıyordu. Burada arkadaşlar odaktan dağılmayacak. Yani bu şekilde bakın paralel gelirse odaktan çıkıyor şeklinde dağıtıyor. Şöyle F diye yazalım. Ama burada paralel gelmiyor. Şöyle bir önündeki bir uzaklıktan geliyor. Dolayısıyla yine dağılacak ama odaktan çıkacak şekilde değil arkadaşlar. Buna göre cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Şu soruyla devam edelim. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga L'nin içine parabolik çukur engel ile bu engelin odak noktası ile merkezinin tam ortasına doğrusal engel yerleştirilmiş. Arkadaşlar bu doğrusal engel merkezde odağın ortasındaymış. Parabolik engelin odağından şekildeki gibi çıkan dairesel dalgalar önce doğrusal engelden sonra parabolik engelden yansıyor. Buna göre parabolik çukur engelden yansıyan dalgaların şekli nasıl olur? Yani önce düzlemden yansıyacak, sonra çukurdan yansıdıktan sonra durumu ne olur diyor. Arkadaşlar şimdi bu düz engel tam arkasındaki merkez aynı mesafede şurada D kadar uzaklığı varsa yine D kadar arkasındaki görüntüsünden yansıyor şeklinde gider demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar buradan gelenler şöyle yansıdı ama nereden gelmiş oluyor? Merkezden gelmiş olacaklar. Şöyle merkezden gelmiş olacaklar ve yine dairesel şekil olarak geliyordu. Biliyorsunuz görüntü düzlem aynada, düzlem yüzeyde arkadaşlar dairesel gelen tekrar dairesel çıkıyordu ve bu şekilde çukur yüzeye geldiğinde bu çukur yüzeyin dikkat edin neresinden gelmiş oluyor? Merkezinden gelmiş oluyor. Peki merkezinden gelen nasıl yansımak zorundaydı arkadaşlar? Biliyorsunuz merkezden gelen tekrar merkeze dönmek zorundaydı. Dolayısıyla bu şekilde gelen dalgalar tekrar merkeze doğru bir iç bükey şekil olacak şekilde şöyle yansımış olacak. Yani çukur yüzeyin merkezini hedefleyecek şekilde şöyle merkezini hedefleyecek şekilde çukur yüzeyden
şöyle yansıyan dalgalar göreceğiz arkadaşlar. Cevabımız budur. Arkadaşlar şu soruya bakalım. Bu soru dersimizin son sorusu olsun. Şekillerde parabolik engellere doğru ilerleyen x, y doğrusal dalgaları ile parabolik engelin merkezinde oluşan z dairesel dalgası görünmekte. Bu merkezdeymiş. Bunlar da doğrusalmış. Buna göre x, y, z dalgalarının hangileri bu engellerden yansıdıktan sonra bir noktada odaklanır diyor arkadaşlar. Ben biliyorum ki paralel gelen dalgalar çukur aynada, çukur yüzeyde. Arkadaşlar özellikleri birbirine çok benziyor. Dolayısıyla dalgalarda çukur yüzeyle ilgili öğrendiğimiz çukur aynada geçerli ya da çukur aynayla ilgili öğrendiğimiz çukur yüzeylerde geçerli. Dolayısıyla işte tekrar öğreneceğim falan diye düşünmeyin. Bu bilgi yine çukur aynada aynen geçerli. Bakın bunu da çukur aynayı da bu arada öğrenmiş oluyorsunuz. Paralel gelen dalgalar nerede toplandı? Şöyle odak noktasında, yani bir odaklanma söz konusu. Bakın şöyle odaklandı. Tekrar burada. Dolayısıyla birincisini alacağız arkadaşlar. Tümsek yüzeye paralel gelen dalgalar odak noktasından çıkacak şekilde tümsek yüzey arkadaşlar bunların hız yönünü şöyle gösterdiğimizde dağıtıyordu ve dağıtırken de böyle bir dairesel şekil oluşuyordu. Odaklanma yok, dağılma var arkadaşlar. O zaman ikincisini almıyoruz. Merkezle ilgili olarak ne dedik? Merkezden gelen dik gelir ve tekrardan arkadaşlar merkezde toplanır hız vektörü. Tekrar gelir, tekrar merkezde toplanır. Dolayısıyla önce gelecek, sonra tekrardan merkezde toplanıp ondan sonra buradan tekrar böyle dağılmış olacak. Yani merkezde tekrar bir odaklanma var. Yani bunu da alacağız arkadaşlar. Buna göre cevabımız X ve Z olacaktır. X ve Z'dir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ikinci dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.